Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi haftanın son gününde şu emtialara, değerli metallere bir bakalım. Bugün Brent petrolü de ekleyeceğim analize. İsteyen arkadaşlar vardı. Videonun sonunda Brent petrol analizi de olacak. Şimdi öncelikle gümüşle başlayalım. Gümüşte en son günlük grafiklerde orta uzun vadeli haftayı analiz ederken belirlediğimiz bir destek bölgesi vardı. 30.19-29.70 bölgesi. Dün itibariyle satışlar 29.67'ye kadar devam etti ve bakın buradan çok güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. Ancak bu yükseliş, bu alıcılar yeterli olur mu sorusu burada önemli. Bunun için de son oluşan satıcılı muma bakmamız gerekir. Henüz şuradaki satıcıları düşündüğümüzde burada gelen alımların yeterli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki mum, yani bugünün mumu da çok önemli olacak. Burada bir dönüş geldi mi gelmedi mi sorusuna cevap verebilmek için. Bunun için de şu son mumun, bakın gövdesi dediğimiz şu alanın üstünde kapanışlar almamız gerekir. Bakın burada bir mantık aslında anlatıyorum. Hani buradaki şekilleri bir şeylere benzetmek vesaire değildir bu. Burada yukarıda 31.15'lerden başlayan bir düşüş süreci var ve bu düşüş süreci aşağıda 29.72'lere kadar, hatta 29.67'ye kadar devam ediyor. Buradan gelen alımlar buradaki satıcılardan daha zayıf. Bu nedenle diyoruz ki bu alıcıların güçlendiğini görmemiz lazım. Bunun için de burada en azından bakın şu mumun gövdesini geçecek, yani 30.68'lerin üstüne çıkacak bir alımın devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde şuradan gelen satıcılar buradan gelen alıcılardan daha güçlü olmaya devam edecek ve bu desteğin kırılma riski gündemde olacak. Dolayısıyla bu bazılarınıza masal gibi gelebilir. Hani onun gövdesi, bunun tepesi. Burada tamamıyla bir arz talep dengesini yakalamaya çalışıyoruz. Özellikle bu kurumsal yatırımcılardır burada hareketleri yapan. Kimdir bu kurumsal yatırımcılar, hatırlayalım. Çin'den Amerika'ya emeklilik fonları, yatırım fonları, bankalar ve altın söz konusu olduğu zaman Çin'den Amerika'ya tüm merkez bankalarının da işlem yaptığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında böyle o konuya da girelim. Geçenlerde bir arkadaşımız söylemişti. İçinde işte Trump, seçim, İsrail, Rusya, Ukrayna, Çin olmayan bir analiz masaldır diye. Esas bakın bütün bu saydıklarımızı tek bir kişi oturup analiz yapıyorsa onun anlattığı masaldır. Ne yazık ki son 22 yılda memleketimizde yeni bir terim de çıktı. Herbokolog dediğimiz. Bu tür insanların mübah bir şey yaptıkları zannediliyor ve onların anlattıklarından yola çıkarak yatırımlarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Oysa burada yaşananı bir net anlamamız gerekiyor. Çin'den Amerika'ya bahsettiğim bu kurumlar birbiri arasında aslında bir ticaret, daha doğrusu finans savaşı içindeler. Bizler de bu grafiklerde analiz yaparak, teknik analiz yaparak bu kurumların ağırlıklı olarak hangi yönde işlem aldıklarını, hangi yönün daha güçlü olduğunu anlamaya çalışırız ve bu piyasalarda ancak bu şekilde para kazanılabilir. Aksi takdirde böyle büyük büyük makro analizler yapmak, makro verilere bakıp söylemlerde bulunmak eninde sonunda bir yerde sizin hata yapmanıza neden olur ve o hatadan da geri dönüşü olmaz. Burada teknik analizin en kıymetli tarafı daha işleme girmeden önce ne kadar kaybetme riskini aldığınızı bilerek girmenizdir. Bu da aslında sermayenizi korumanın tek yoludur. Daha işleme girmeden önce ne kaybedeceğinizi biliyorsanız sermayenizi korumak adına bir karar alma gücüne sahip olursunuz. Ancak böyle büyük büyük makro analizler yapanlar beklentilerinin dışında bir durum geliştiğinde sermayenizi ne şekilde koruyacağınıza yönelik hiçbir şey söylemezler. O kötü günde tek başınıza kalırsınız. Özellikle dünkü bu satış sürecinde gelen yorumlar çok üzücüydü. Birçok arkadaşımız ev alacakmış, ev parasıyla altında kalmış. Ancak bu aşamaya geldikten sonra ne yapacağınıza yönelik benim herhangi bir şey söyleme şansım yok. Daha o altını almadan önce ne risk aldığınızı biliyor olmanız gerekirdi. Bunu da yapmanın tek yolu teknik analizdir. Makro masallarla bu sürecin olmayacağını tekrar görmüş olduk. Şimdi uzun lafın kısası, gümüşün
orta uzun vadeli grafiklerinden baktığımızda yukarıda minimum 30.68'lerin üstünde, hatta şu son düşüşün %23.6'sı 30.80'lerin üstünde hareketler görmemiz gerekiyor. Burada bir tepki sürecinin başladığını söyleyebilmemiz için bu tarz kırılımlar gelecek olursa 31.56 minimum tepki sınırıdır. Maksimum 32.78'leri takip ederiz. Bu bölge kırılacak olursa ana beklentimiz 34.86. Şu bir önceki tepeye kadar yükselişlerin devam etmesi olur. Ancak bir ara direnç bölgesi olarak da gene 33.68'i takip etmemiz gerekecek. Ancak şu an için gümüşte bir tepkinin dahi geldiğini söyleyemiyoruz. Yukarıda 30.68 ve 30.82 direncinin kırıldığını görmemiz gerekir orta uzun vadeliler için. Şimdi burada düşük zaman dilimlerine geçmeden size geçmiş analizlerimde bu teknik analiz masalmış başlıklı analizimde yaptığım şuradaki bu direnç kırılımı stratejisiyle ilgili videoyu hatırlatmak istiyorum. İzlememiş olanlar varsa bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. O videoyu mutlaka izleyin. Şu anda düşük zaman dilimlerinde burada yaptığımızın aslında tam tersi gerçekleşiyor. Yani burada direnç bölgesinde bir analiz anlatmıştım size. Burada anlattığım şu an destek bölgesinde gerçekleşiyor. Bunu da düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde size şöyle göstermeye çalışayım. O analizde ne demiştik? Bakın bir düşüş gelir. Bunu yükseliş olarak dirençte anlatmıştık. Burada bir düşüş geliyor ve destekten alıcılar devreye giriyor ve bir tepki süreci yaşanıyor. Sonrasında bu tepki zayıf kalıyor. Artık buradaki alıcılar tamamen temizlenmiş oluyor. Bu bölgeden gelen satışlar da bu destek bölgesini kıran daha güçlü satışlar oluyor. Şimdi bu noktada ne demiştik? Orada direnç üzerinden konuştuğumuzdan direnç kırılmadan önce oluşan dibin altına stop koyarız demiştik. Burada da destek kırılmadan önce oluşan tepenin üstüne stop koyarak açığa satış sürecinin başladığını söyleyebiliyoruz. Buradan gelen alımlarda bakın şu düşüşün maksimum tepki sınırında şu an tutunmuş durumda. 30.65'in üstüne atamadan tekrar hafif hafif satış alıyor. Ancak tabii şimdi teknik analistler burada bir bayrak formasyonu olduğunu da söyleyeceklerdir. Doğrudur. Bakın şöyle bir bayrak formasyonumuz var ve bu formasyonun da beklentisi şu direk yüksekliği kadar direnç kırıldığında bir yükseliş gelmesidir. Bu da takribi olarak bize şu bölgenin kırılmasıyla birlikte 31.45'lere doğru hareketin devam etmesi beklentisini doğurur. Ancak bakın bunda da şöyle bir durum var. Yani burada bir formasyon var ve artık yükseliş başlıyor diyemiyoruz. 34.54'lerden başlayan düşüşün minimum tepki sınırını gösteriyor bakın. Dolayısıyla evet burada bir yükseliş gelebilir. Ancak bu yükseliş geldi diye artık yükselişe geçiyor gümüş anlamını taşımaz. Yukarıda 31.62, 31.45 minimum düzeltme sınırıdır. Minimum tepki sınırıdır. Bu sınırdan tekrar satışlarla karşılaşma riski var. O nedenle benim odaklanacağım daha çok şu tepe bölgesi, yani 31.15 geçiliyor mu bunu takip edeceğim. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da düzeltme süreçlerinde, yani burada yaşanabilecek bir yükselişin düzeltmesinde arzın talebe döndüğü bölgeleri yakalayıp alıcı olmaya çalışırım. Bu diplerden yakalamak veya bu tür küçük dar alanlardaki formasyonlara kapılıp alıma geçmek sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. İşin aslına bakacak olursak burada aslında bakın şu destek bölgesinin dün itibariyle kırılmış olması 30.77-30.12 bölgesi bir önceki dip bölgemizdir. Aynı zamanda 27.68'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölgenin kırılmış olması durumu pozitif. 31.15'lerin üstünde kalıcı olduğu takdirde alıcıların güçlenmeye başladığını düşünürüz. Ancak bu tarz yükselişlerde de gene düzeltmeleri yakından takip etmemiz gerekecek. Şimdi videoyu çok uzattık. Hızlıca bir ons altına geçelim. Gram altında özellikle terste kalan çok arkadaş var ve ne yapacaklarını soruyorlar. Fakat şu saatten sonra artık ne desek doğru sonuçlar vermeyecek. Gümüşte de dediğim gibi daha işleme girmeden önce risklerinizi doğru şekilde analiz edebiliyor olmanız ve ne kaybedeceğinizi biliyor olarak işleme girmeniz gerekir. Eğer başta bu hatayı yaptıysanız ne yazık ki geri dönüşleri çok sıkıntılı olacaktır. Burada beklentimiz ne? Aslında uzun zamandır
başta konuştuğumuz 2600 desteği kırılmış durumda. %50 seviyesinden şu an bir miktar tepki alıyor. Nedir bu %50? Onu da söyleyelim. 2287'den başlayan yükselişin yaklaşık %50'sini şu an için geri almış durumda. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi 2483-2447 olacak. Uzun zamandır bahsettiğimiz bir bölge bu. Bu bölgeye kadar olan satışlar sorun yok. Şu yükselişin bir düzeltmesini yaptı, yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreci yaşatabilir. Ancak bu tarz bir dönüş gelse dahi burada bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Peki bu tarz bir yükselişin veya tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için neye dikkat edeceğiz? Bakın burada da gene bir dipte mum hareketimiz var. Oldukça güçlü alıcıların geldiği bir süreç yaşanıyor. Fakat bir önceki mumla kıyasladığımız zaman aslında buradaki alıcılar şuradan gelen satıcılardan çok daha zayıf. Dolayısıyla artık buradan gelen alımların en azından şu düşüşün %23.6'sı ve aynı zamanda bir önceki mumun bakın satıcılarını geri alan alımları görmemiz lazım. Yani 2595'in üstüne attığını görmemiz gerekiyor. Bu tarz bir hareket gelecek olursa burada bir tepki sürecine girildiğini düşünürüz ve 2630 minimum tepki sınırımızdır. Maksimum ise 2690'lara kadar bu yükseliş devam edebilir. Bu bölgeler tepki olarak kalacaktır ancak 2690 üstündeki hareketlerde tekrar 2790'ların devreye girdiğini söyleriz. Ancak bu süreçte de gene bakın burada bir ara direnç bölgemiz var. 2733'ten geçen aynı zamanda bakın şurada satışların alındığı bir bölge. Bu bölgeyi de gene bir ara direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Ama tekrarlıyorum burada 2790'lara kadar alımlar devam etse dahi çift tepe riski olduğunu lütfen unutmayalım. Yani teknik analiz dediğimiz şey de böyle yarın ne olacağını bize gösteren bir analiz yöntemi değildir. Zaten ona analiz denmez, fal denir. Burada örneğin şu tepe bölgesini fiyatlarken bir analiz yapmıştım. Bakın burada 2 günde gelen alımları bir günde geri verdi demiştim. Şu alanı fiyatlıyorduk o sırada. Dolayısıyla burada alıcılar zayıf kalıyor, satıcılar çok daha güçlü gelmeye başladı. Sıkıntı var burada demiştik. Evet altın güçlü duruyor fakat alıcılar zayıfladı, satıcılar da güçleniyor dedik ve sonrasında bu süreci zaten yaşadık. Ancak burada bu düşüşün kesin geleceğini söylemek mümkün değildir. Buradaki arz talep değişimlerini takip edeceğiz ve bu doğrultuda da şunu yapmamaya çalışın. Bakın elinizdeki tüm altınları satmak veya elinizdeki tüm birikiminizle gidip altın almak doğru bir yöntem değildir. Bunları parçalı şekilde yapmanız gerekir. Örneğin burada bu tarz bir hareket görüldüğünde elinizdeki altının %20'sini, %30'unu, belki %50'sini bu sizin risk algınıza, beklentilerinize göre değişir. Örneğin içinizde ev almayı düşünenler var. Bu ev için yeterli mi elinizdeki birikim? Eğer yeterliyse tamamını satıp evinizi almaya yönelebilirdiniz bu süreçte. Ama buradan tekrar alımlar geldiğinde de üzülmemek gerekiyor. Çünkü bakın falcılık yapmaya çalışmayın lütfen. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Şu mum nereden kapatacak bugün bunu bilebilmek mümkün değil. Ancak burada şu yukarıdaki dirençler kırılıp bir kapanış gelirse alıcılar güçlendi deriz. Ertesi gün satıcılar tekrar güçlenir mi? Dünyada ne gibi gelişmeler olacak ve bu altını ne şekilde etkileyecek bunu önceden bilebilmek mümkün değil. O nedenle fal bakmayı bırakalım. Biz yukarıda 2595 üstü hareketler görüyor muyuz? Buna odaklanacağız. Eğer bu tarz bir hareket görmüyorsak buradaki satışların da aşağıda 2483-2447'ye kadar devam etmesi son derece normal olacak. Bu bölgeye doğru satışlar gelecek olursa da bu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre analizimizi tekrar güncelleyeceğiz. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şurada geçmişte bir yatay bant hareketi oluşmuştu. Bunun direnç bölgesi hem bakın şu 2471'den başlayan yükselişin %78.6'sını gösteriyor. Hem de önemli bir şu paternin direnç bölgesi olarak bakın bu bölge kırılarak yükselişler başlamıştı. Tekrar bu bölgeye geri dönmüş durumdayız. Şu an için burada artık burası destek olarak çalıştı ve alımlar gelmeye başlıyor diyebilmemiz için düşük zaman dilimlerinde de 2594'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu bir tepki sürecinin başladığını gösterecek. Burada minimum tepki 2630 ve maksimum 2690'lara kadar devam edebilir. Bu bir tepki olacaktır.
olacaktır ve tekrar satışa döndüğümüz bir süreci gösterebilir. Ancak 2690 kırıldığında tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebiliriz. 2733 bir ara direnç bölgesi olarak takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 2790'lara kadar burada yükselişin devamı olacak. Kısa vadeli düşük zaman dilimlerinde al-sat yapmak isteyen arkadaşlar da bu seviyeleri kontrol edebilir. Destek olarak da aşağıda 2535-2526 önemli olacak. Bu aslında bir ara destek bölgesidir. Bu 2588'in kırılmasıyla birlikte, yani şu yükselişin %61.8'inin kırılmasıyla birlikte artık bizim burada ana beklentimiz 2470'lere kadar burada satışların devam etmesi olmalı. Ancak tabii ki böyle bir garanti verilemez. Yukarıda 2594 geçilmediği sürece bu beklentimiz gündemde olacak. Şimdi buradan platine geçecek olursak, platinde de şu destek bölgelerimizin gene kırıldığını gördük ve bakın şu yükselişin %78.6'sından destek bulmuş durumda. Şu an bakın platinde o bahsettiğim güçlü alımlar, altın ve gümüşte beklememiz gereken güçlü alımlar platinde geliyor. Burada yukarıda 945 üstünde cuma kapanışı aldığımız takdirde şu son satışı geri alan güçlü alıcıların geldiğini söyleyebiliriz. Daha güvenli işlem yapmak isteyenler 953'ü de bekleyebilir. Dolayısıyla yukarıda takip edeceğimiz 945-953 aralığı var. Bu bölge geçildiği takdirde bir tepki sürecinin başladığını söyleriz. Bu da minimum 972'lere kadar devam edecektir. Maksimum yukarıda 1002, 995 bölgesi takibimizde olacak. Bu maksimum tepki olacaktır. 1002 üstünde kapanışlar gördüğümüzde gene 1024 ara direncimiz, ancak ana beklentimiz 1053'lere kadar yükselişin devamı olacaktır. Ancak yukarıda 953 üstü kapanışlar görmediğimiz takdirde 953 aynı zamanda bakın şu yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği önemli bir bölge artık. Bu bölge geçmişte kırıldığı için tekrar üstüne atmadığı takdirde ana beklentimiz 895'lere kadar geri çekilmesi olacaktır. Dolayısıyla şu alanın ne yönde kırılacağı oldukça önemli olacak önümüzdeki günlerde. Şu an için ama bakın güçlü alımlar geliyor. Bu cuma kapanışına bir bakacağız. Olmadı hafta sonu bir analiz güncellemesi yaparız. Şu alanı kontrol edin bugün için. Şimdi burada platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 895'lerden başlayan yükselişin %78.6 düzeltmesini yaptık ve buradan bir tepki alıyoruz. Burada esas takip etmemiz gereken bakın 953 desteği vardı. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte artık bizim ana beklentimiz 895'lere kadar satışların devam etmesi. Ancak şu ara desteğin çalışıp çalışmadığında kontrol etmemiz lazım. Bunun için de buradan gelen alımların yukarıda en azından 957-953 üstüne attığını görmemiz gerekir. Bu bir tepkinin geldiğini bize gösterecek gene. Bu tepkinin minimum yukarıda 975-972, maksimum ise 1003-999 bölgesine kadar devam etmesi lazım ki burada 1004'ü uzun zamandır aslında konuşuyoruz. Bu bölgeler ancak kırıldığı takdirde burada tepkiden daha güçlü alımların gene geldiğini düşüneceğiz ve yukarıda 1050'lere doğru hareket devam etmesi ana beklentimiz olacak, fakat gene de arada bir 1024-1020 direncini, bir ara direnç olan bu bölgeyi kontrol edeceğiz. Bu bölgede gelen talepler arza dönüyorsa gene tepki içinde kalan bir yükseliş olduğunu ve düşen tepeler, hatta artık düşen dipler şeklinde yeni bir satışın gelme ihtimalini taşıyor olacak. Ancak unutmayalım, bu tür hareketlerin gelebilmesi için en azından bir 957-953'ün üstüne attığını görmemiz lazım. Aksi takdirde burada ana beklentimiz 895'lere kadar geri çekilme olacaktır. Şimdi buradan platine geçecek olursak, platinde uzun zamandır bakın şuradaki bir fincan kulp formasyonu oluşacak mı bunu konuşuyorduk. Bu bölge aslında bakın geçmişte gene bir konsolidasyon alanının bölgesi. Bunun destek bölgesine kadar şu an için ulaştık. 911, 911-833 aralığı önümüzdeki günlerde önemli olacak. Ancak şu son oluşan dibe de baktığımızda aslında 800'lere doğru bir satış burada gayet normal olacaktır ve yatay bant hareketinin teyidi anlamına gelecek ve fincan kulp formasyonumuz burada iptal olacaktır. Ancak şu an için bakın bir tepki almaya çalışıyor. Bu gelen alımların da yukarıda aslında şöyle yapalım, şu düşüşün de bir seviyelerini netleştirelim. 1250'lerden başlayan bakın şu düşüş sürecine dönüp baktığımızda
baktığımızda evet 981'i gösteriyor. Dolayısıyla burada 984 üstünde kapanışlar aldığımız takdirde gene bir tepki sürecinden bahsederiz ve gene bu fincan kulp formasyonu gündemde olur. Sadece bu kulp derinliği bir miktar daha artmış olacak. Bu da 1250'lerin kırılımında daha güçlü alımların geldiğini bize gösterebilir. Ancak tabii fal bakmayalım, gelecekte ne olacak bilmiyoruz. Şu an için yukarıda 984 üstü kapanışlar alıyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Aksi takdirde aşağıda 800'lere doğru satışların devam etmesi beklenir. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde altına benzer bir durum var. Şurada bakın bir konsolidasyon alanı var. Bunun ara destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 918-912'den şu an için destek bulmuş durumda. Ancak burada tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 984'ün geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dipte yatay bir bant hareketi takip ederiz. Kaldı ki bu tarz bir hareketin oluşması orta uzun vadeli o belirlediğimiz fincan kulp formasyonunun kulbunun dibinin oluşmasını da gösterecektir. Ancak 984 üstü hareketlerde bir tepki sürecini başlatır. 1027 ve 1107 dirençleri burada önemli olacak. Aslında burada 1106-1120 çok kritik bir bölge. Bu bölgenin geçilmesi tekrar 1250'leri hedefler fakat bir ara direnç bölgesi olarak gene 1168-1160'ı takip ediyor olacağız. Ancak şu an için daha bunları konuşmak için erken tabii 984'ün kırılıp kırılmadığını takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi buradan son olarak bir de Brent petrole geçelim. Bakın Brent petrolde aslında şöyle geniş bir açıdan bakacağım. Bakın şu düşüş süreci pandemi dönemindeki düşüş. Bu düşüş başlamadan önce oluşan direnç bölgesi pandemi sonrasında kırılıp bu bölgeye bakın defalarca destek olarak da çalıştırdıktan sonra tekrar bu bölgeye dönmüş durumda. Şimdi burada bir kuralı hatırlatmak istiyorum. Bir destek ve direnç bölgesi ne kadar çok temas alırsa o bölge o kadar zayıfladı demektir. Yani burada ne demek istiyoruz? Bakın şu kırılım sonrasında geliyor. Buradan alıcıları temizliyor bir yükseliş. Sonrasında bir daha geliyor. Tekrar buradan alıcılar devreye giriyor ve bu alıcılar çok güçlü. Bakın şu yükselişi getiriyor. Ancak tekrar bu bölgeye temas ederek bu bölgedeki alıcıları artık iyice temizlemiş durumda. Dolayısıyla bu destek bölgesi oldukça riskli durumda şu an için. Yukarıda 82-30'ların üstünde, 32'nin üstünde kalıcı olmadığı takdirde Brent petrolde bu desteğin kırılma ihtimali gittikçe güçlenecektir. Bu tarz sarkmalarda ise gene bir $60 desteğini takip edeceğiz. Bakın bu direnci kırmadan önce oluşan son dip bölgesidir. Dolayısıyla gene bu seviye de oldukça önemli olacak ancak $60 altındaki hareketler Brent petrol için çok sıkıntılı olacaktır. Dediğim gibi yukarıda da eğer 82-30 geçilecek olursa evet gene bir tepki süreci başladı deriz. Yukarıda da 109-106'ya kadar gelen alımlar tepki olarak kalacaktır. 109 geçilmediği sürece şu yatay bandın fiyatlaması devam edecektir. Evet oldukça uzun bir video oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok fazla çünkü terste kalan, sıkıntılı olan arkadaşlar var. Açıkçası şunu yapın bunu yapın diyemiyorum. Çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum. Verdiğim seviyelere dikkat ederek ve tek bir seviyeden elinizdeki tüm altını, gümüşü satmak değil, parçalı satışlar yaparak bu süreci geçirmek, olası tepkilerde satışlar yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında tek bir seviyeden şunu yapın, emin olun kimse söyleyemez. Bunu söyleyen biri varsa da oradan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Bugün olmazsa yarın o kişi gene sizi büyük zararlara uğratacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.